Kudüs, ey Kudüs! Seslendiren Betül Güler. Seni unutursam ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun. Eğer seni anmazsam, eğer Kudüs'ü baş sevincimden üstün tutmazsam, dilim damağıma yapışsın. Sürgün edilen İsrail çocuklarının şarkısı, Mezmur 137. Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri taşlayan sen, tavuk yavrularını kanatları altına nasıl toplarsa, ben de senin çocuklarını kaç kere öyle toplamak istedim. İncil Matta 23:37. Ey Kudüs! Tanrı'nın seçtiği toprak ve onun kullarının vatanı. Senin duvarlarından dünya dünya oldu. Ey Kudüs! Sana doğru inen çiğ bütün hastalıkları iyi ediyor. Çünkü geldiği yer cennetin bahçeleri. Hadis Hazreti Muhammed. Kutsal toprakların paylaşılması. 29 Kasım 1947. New York'ta bir patinaj salonu. İhtilafı kaçınılmaz hale getiren İnsanlar Parlamentosu'nun bir oylaması oldu. 29 Kasım 1947 soğuk bir cumartesi günü, ilk savaş mermilerinin Kudüs damlarına düşmesinden 6 ay önce yeni kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye 56 ülke temsilcileri, New York banliyösündeki Flushing Meadows'ta toplanmışlardı. Orada eski bir patinaj salonunun kubbesi altında Akdeniz'in doğu kıyısında yer alan, Danimarka'nın yarısı kadar nüfusu Belçika nüfusunun 1/5 olan, eski çağ haritaları yapanlar için evrenin merkezi ve dünyanın başlangıcında bütün insanların yollarının yöneldiği bir toprak şeridinin, Filistin'in kaderini çizeceklerdi. Birleşmiş Milletler'in kısa tarihinde bunca ihtirasın gemi azıya aldığı görüşmeler pek enderdi. Örgütte temsil edilen her ülke bu bölgeye şu ya da bu şekilde manevi mirasının bir bölümünü borçluydu. Uluslararası Meclis'e Filistin'in Arap ve Yahudi olarak 2 ayrı devlete bölünmesi teklif ediliyordu. Böylece ortak bilgelik 30 yıl süren iç savaşa son verecekti. Ama umutsuzluğun kalemiyle çizilen bu paylaştırma haritası, katlanılabilir bir ödünler ve kabul edilemeyecek kepazelikler karışımıydı. Kurulacak Yahudi devletinin topraklarının çoğunluğu ve neredeyse nüfusunun yarısı Arap olduğu halde Filistin'in %57'si Yahudilere bırakılıyordu. Bu Yahudi topraklarının girintili çıkıntılı ve acılı sınırlarına gelince, sağduyuya olduğu kadar savunma gereklerine karşı da gerçek bir meydan okumaydı. Kuzeyden güneye dek uzunluğu 430 kilometreyi bulmayan bir ülke için 950 kilometreyi aşan bir sınır. Ayrıca tasarı eski çağlardan beri Filistin'in bütün siyasal, ekonomik ve dinsel hayatının çevresinde döndüğü Kudüs şehrinin denetimini ne Araplara bırakıyordu ne de Yahudilere. Kutsal yer olma niteliği ve sayısız ulusun üzerinde maddi çıkarlara sahip bulunması nedeniyle Birleşmiş Milletler'in denetimine bırakılan Kudüs, üzerinde ne Arapların ne de Yahudilerin başkent kuramayacakları bir uluslararası toprak oluyordu. Yahudi ulusu için bir devlet kurup Hz. Davud'un şehrini başkent yapamamak etinin dirilişi demekti, ruhunun değil. 2000 yıl boyunca seni unutursam ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun yakarısı dağınıklık içindeki bağlılığın yankısı olmuştu. Günün birinde gözleriyle Yahuda tepelerini seyretmek için en ufak olanağı, hatta niyeti bulunmayan adamlar yine de her yıl Paskalya'da tantanalı bir şekilde gelecek yıl Kudüs'te buluşmak dileğinde bulunmuşlardı. Cami mihraplarının Mekke'ye dönük oluşu gibi yeryüzündeki bütün sinagogların cephesi hep Kudüs yönüne bakardı. Bütün dindar aile yuvalarında kutsal şehrin anısına boyanmamış bir taş bırakılırdı. Ker Yahudi nikahının sonunda tapınağın yıkılmasından duyulan acının belirtisi olarak damat sağ ayağıyla bir bardak kırar,
birleşmenin Kudüs sokaklarını neşe ve dansa boğması için dua okunurdu. Geleneksel avutma terimi, Yüce Tanrı size ve Siyon'la Kudüs'ün yaşlılarına güç versin, yine kutsal şehri anardı. Bütün dillerde Yahudileri eski ülkelerinde toplama isteğini dile getiren Siyonizm sözcüğü bile Kudüs'ün merkezinde yükselen Siyon tepesinin adından geliyordu. İbranice'de Siyon, seçilmiş anlamına geliyor. 25 yüzyıldan beri de Kudüs'ü, İsrail halkının umudunu belirtiyordu. Dini ve tarihi, peygamberin gelişini beklemek üzere seçilmiş olan bu halka adanmış toprakla birbirine karışıyordu. Bu manevi bağlara önemli siyasal ve stratejik çıkarlar ekleniyordu. Kudüs halkının 2/3'isi Yahudiydi ve sayıları tüm Filistin'deki Yahudi nüfusunun neredeyse 1/6'ını buluyordu. Ayrıca coğrafi yeriyle şehir ülke göbeğinde eşsiz bir kale meydana getiriyordu. Burası olmadan kurulacak Yahudi devleti denize itilmiş bir toprak şeridi halinde kalacaktı. Ama Güney Amerika'nın pek çok Hristiyan devleti paylaştırmayı desteklemeleri karşılığının kutsal şehrin uluslararası haline getirilmesi olduğunu bildirdiğinden Yahudiler sonunda bu kopmaya boyun eğmek zorunda kalmışlardı. Kudüs'ten vazgeçmek onlar için çok acı bir fedakarlıktı. Ama yine 2000 yıllık bir düşün gerçekleşmesini ve kısa sürede en acele sorunların çözümünü sağlıyordu. Yahudiler özellikle birbirine çok bağlı bir yığın meydana getiren ve geleneklerini koruyan dinsel topluluklardan olanları insanlık tarihinde tek sayılacak bir sebat ve inatçılık göstermişlerdi. Tarih sürgünün ebedi olacağını doğrular gibi göründüğü halde babalarının 70 yılında kovulduğu kutsal toprağın anısını ve bu toprağa bağlılığı sürdürmüşlerdi. Doğalarında ve dinsel törenlerinde hayatlarının her önemli anında bu toprakla Eretz İsrail'e bağlarını ve uzlaşmalarının geçici niteliğini hatırlamışlardı. Bu topluluklar yüzyıllar boyunca Orta Çağ Avrupa'sının surlarla çevrili şehirlerinde, Polonya ve Rusya'nın soğuk gettolarında, sanayi devriminin ortaya çıkardığı izbelerde, bayram günleri, bir zamanlar kendilerine ait olan topraklardan alınan arpa ve buğday ürününü kutlamışlardı. Bankacılar, memurlar, tüccarlar, zanaatkarlar, hukuk doktorları, öğrenciler ve ev kadınları, bütün bir ulus her yıl büyük bağlılıkla güneşin ve yağmurun sadece hayalinde yaşayan ülkenin ürünlerini geliştirmesi için yakarmıştı. Birleşmiş Milletler'in tarihi toplantısından aşağı yukarı tam 30 yıl önce İngiltere Yahudilere içlerinden pek çoğunun beslediği düşü gerçekleştirmeleri için ilk elle tutulur fırsatı vermişti. Filistin'de bir yuva kurmak. Bu işi de Dışişleri Bakanı Lord Arthur James Balfour'un 2 Kasım 1917 günü Büyük Bankacılar ailesinin İngiltere kanadı şefi Lord Walter'ın yazdığı 117 kelimelik basit bir mektupla yapmışlardı. Majestelerinin hükümeti deniyordu mektupta. Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yuva kurulmasını olumlu mütalaa ediyor, tabii Filistin'de yaşayan ve Yahudi olmayan toplulukların yurttaşlık haklarıyla dinsel haklarına halel getirecek hiçbir şey yapılmayacağı açıkça bilinmelidir, diyordu. 5 yıl sonra Milletler Cemiyeti tarafından İngiltere'ye verilen manda yönetiminin anlaşmasında da resmen doğrulanan bu açıklama, Filistin'deki Yahudilerle Arapların ilişkilerinde hemen bir bozulmaya yol açmıştı. Ama 1947 sonbaharında ileri sürülen tarihi haklar ve Lord Balfour'un verdiği söz gerçekte anlık ihtiyaçlar karşısında daha hafif kalıyordu. Bütün dünya 6 milyon Yahudinin Nazi Almanyası gaz odalarında yok edildiğini dehşet içinde ve yeni öğrenmişti. Hiçbir ülkenin istemediği binlerce çocuk yollarda sürünüyordu. Nazi kamplarında arta kalma 4554 kişinin içinde yeni zindancılarla karşılaştığı geminin, Exodus'un dramı, tüm Avrupa'nın ittiği insanlara acele bir barınak bulmanın ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyordu. Bu insanlara aşağı yukarı
ekilmesi imkansız birkaç bin kilometre kare toprağa bağışlamakla vicdan azabı çeken bir dünya işin içinden pek ucuza sıyrılıp çıkıyordu. Ama kıyımdan arta kalanlar böyle bir trajedi ve yeniden dönüşü önlemek için tek garantinin çok sağlam, yapılı bir devlet kurmak olduğunu biliyorlardı. Yahudilerin azınlıkta kalmayacakları ve bütün insanlar gibi yurttaşı olabilecekleri bir yere yerleşmeleri gerekiyordu. Öteki insanlar gibi olmak da onlar gibi bir devlete sahip olmak anlamına geliyordu. Tarihi haklar, dini haklar ve insan hakları onların gözünde birbirine karışarak bu tanınmayı tarihin haksızlıklarının bir çeşit haklı bedeli yapıyordu. Küçük ve büyük devletler, Doğu ve Batı, Yahudiler ve Yahudi düşmanları bu ödüne gönül rahatlığıyla razı gelebilirlerdi. Ama uluslararası örgütte yeni temsil edilen pek çok devletin de bu ödüne yol açan haksızlıklara kayıtsız kalmalarını doğrulayacak geçerli nedenleri vardı. Arap ülkelerinden ve özellikle Filistin Araplarından başlamak üzere 700 yıldan beri çoğunlukta oldukları bu toprakları paylaştırmanın Arapların işlemediği bir cinayetin bedelini ödemek üzere Batı emperyalizmince sürdürülen korkunç haksızlıklara bir yenisini eklemek olduğuna inanan 1.200.000 kişiydiler. O zamana kadar Yahudiler Araplarla yan yana, aşağı yukarı hep barış içinde yaşamışlardı. Hatta sürgünün tek altın çağı İspanya'da kurulan Endülüs Emevileri dönemindeydi. Avrupa ülkelerinin çoğu onlara kapılarını kaparken Osmanlı Devleti her zaman kapılarını açmıştı. Hitler'in gaz odalarında korkunç doruğuna varan upuzun Yahudi kıyımı dizisi, İslam dünyası tarafından değil, hep Avrupa'nın Hristiyan ülkelerince sürdürülmüştü. Dolayısıyla işlenen cinayetlerin yükü bize değil, bu uluslara yüklenmelidir diye itiraz ediyordu Araplar. Ayrıca 700 yıl süren kesintisiz bir hakimiyet, Yahudilerin topraklarına sahip çıkmak için ortaya attıkları uzak tarihi bağlardan çok daha yerinde bir hak gibi geliyordu onlara. Dışişleri Bakanı Balfour'un vaadi de onların gözünde su katılmadık bir emperyalist davranışıydı. İngiltere en ufak bir hak sahibi bulunmadığı toprakların geleceğini ipotek ediyordu. O sıra yerel halkın %92'sini meydana getiren Araplara keyfi bir karar kabul ettiriliyordu. Bu yönüyle Filistin İhtilafı, Avrupa'nın sömürgeci devletlerinin Afrika ve Asya halklarının geleceği üzerinde diledikleri gibi karar verdikleri çağın bir uzantısı gibi geliyordu onlara. Herhangi bir paylaştırmaya amansızca karşı çıkıyor, bu kez Yahudiler tarafından kabul edilemeyecek bir çözüm yolu öneriyorlardı. Yahudilerin Araplarla eşit haklara sahip olacağı ama azınlıkta kalacağı bir tek Arap devletinin kurulması. İngiltere için Flushing görüşmesi kabusa dönüşen bir duruma hiç övünülmeyecek bir son veriyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan 2 yıl sonra İngiliz askerlerinin hala krallarının hizmetinde can verdikleri tek yer Filistin'di. Siyasal ve ekonomik hırsları yüzünden Filistin serüvenine sürüklenen İngiltere, birbiriyle çelişen taahhütlerin tuzağına düşmüştü. Araplarla dostluk bağlarını koparmamak için 1917'de vaat ettiği ulusal yuvanın girişini Hitler kıyımından kurtulanlara yasaklamakta diretiyor, böylece Filistin'deki Yahudi topluluğuyla büyük bir ihtilafa düşmüş oluyordu. Filistin'de sözde bir kamu düzeni kurmak için 100.000 askerden aşağısı işini görmüyordu. Yani 6 Yahudiye bir kişi. Haklı ve devamlı bir barışı sağlayamayınca da İngiltere sorumluluklarını Birleşmiş Milletler Örgütü'ne yıkmış bulunuyordu. Ama bu yeni kuruluşun tepkilerini önceden kestirmek henüz mümkün değildi. Dünya dış politikasına yeni giren, doğrudan hiçbir bağın ihtilafla ilgilendirmediği pek çok devletin oy sayısı ilgili ülkelerinkine eşitti. Birleşik Amerika ile Sovyetler Birliği'nin son kez aynı görüşte birleştiği bu soğuk harp başlangıcında ayrılmalarını kanla mühürleyen Hindistan ve Pakistan'ın oyları ne olacaktı? Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasına karşı bağımsızlıklarını gösterme fırsatı arayan Latin Amerika
ve Uzak Doğu ülkelerinin de oylarını ne yönde kullanacakları bilinmiyordu. Geleneklerinin Arap ülkelerindeki çıkarlarla Yahudi dostluğu arasında kararsız bıraktığı Fransa'nın tutumu bile belli değildi. Filistin'in paylaşılmasını gerçekleştirmekte en çok çaba gösteren Birleşik Amerika'ydı. Dünyanın en önemli ve en etkili Yahudi cemaatinin oy baskısı karşısında kayıtsız kalamayan pek çok Amerikalı siyaset adamı, Filistin'e Yahudi göçünün engellenmemesi ve bir Yahudi devleti kurulması yönünde ateşli bir kampanya sürdürüyorlardı. Yine de bu soylu çabalar Amerika'nın tutumundaki ikiyüzlülüğü gizleyemiyordu. Yerinden, yurdundan edilmiş yüz binlerce insanın acınacak durumunun kamuoyu önünde kınandığı bir sıra, Birleşik Amerika Kongresi, Avrupa'dan gelecek göçmen sayısında artırma yapılmasını tartışmayı reddediyordu. 1.200.000 Arap nüfusa karşılık Filistin'e en kısa zamanda 250.000 Yahudi göçmenin yerleştirilmesi gerektiğini açıklayan bu kanun koyucular, 1946 yılının ilk 8 ayı içinde Amerikan cennetinin kapılarından, içeri gaz odalarından kurtulanlardan sadece 4.767'sinin girmesine izin veriyorlardı. Yani sadece Exodus gemisiyle gizlice Filistin'e girmeye çalışanlardan biraz fazlasını. Yine de Beyaz Saray, Filistin'in paylaşılmasına karşı çıkan ya da sadece kararsız kalan ülkeler üzerinde mümkün olan her türlü baskıya başvurmuştu. Başkan Truman, Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi, Büyükelçisi Herschel Jones'u bir başarısızlığın sonuçlarına şahsen katlanmak istemiyorsa, Filistin'in paylaşması yönünde Birleşmiş Milletler'den karar çıkarmakta çıkarı bulunduğunu söyleyerek uyarmıştı. Aynı şekilde başkanın danışmanı olan iş adamı Bernard, Fransa'nın Birleşmiş Milletler'deki delegesi Alexandra Parodi'yi ülkesinin paylaştırmaya karşı çıkması halinde Amerikan yardımının kesilmesinin muhtemel olduğunu söyleyerek tehdit etmekten çekinmemişti. Bütün bu çabalara ve kendi yönlerinden giriştikleri dünya çapındaki saldırıya rağmen Yahudi sorumlular 26 Kasım Çarşamba günü oylamaya 6 saatten daha az bir süre kala kara gerçekle karşı karşıya kaldılar. Her sabahki gibi Filistin'deki Yahudi topluluğunun gayri resmi hükümeti olan Yahudi Ajansı'nın şefleri, New York'un ünlü gece kulübü Copacabana'nın yakınında 16 East 66 Street'teki karargahlarında toplandılar. Her gün yaptıkları bir işi tekrarlayarak Birleşmiş Milletler'de temsil edilen ülkelere yeni bir çağrıda bulundular ve son haberlerin ışığında tutacakları yolu kestirmeye çalıştılar. Her keresinde aynı korkulu sayıma başvuruluyordu. 3'te 2 çoğunluğu sağlamak gerektiğinden Filistin'in paylaştırılmasından yana olan ülkelerin sayısı öyleydi ki her oy hayati önem kazanıyordu. Sadece Müslüman ülkeleri karşılamak için baştan 22 oy gerekliydi. Her olumsuz oya karşılık da 2 yeni evet sağlamak zorunluydu. Bu son sayım acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Önceden kararlaştırıldığı gibi oylama öğleden sonra yapılırsa bir Yahudi devletinin kurulması kesinlikle tehlikeye düşüyordu. Bu tehlike karşısında Yahudi Ajansı'nın Dışişleri Bakanı Moshe Sharet ve arkadaşları son bir manevraya başvurmayı kararlaştırdılar. 2000 yıllık beklemeden sonra Yahudi halkının düşünün gerçekleşmesi belki de birkaç saatlik bir uzatmaya bağlı kalıyordu. Kesinlikle gerekli olan son birkaç oyu koparmak için oylamayı ne pahasına olursa olsun geciktirmek zorunluydu. Eski bir parlamento taktiği bunu başarmayı sağlayacaktı. Yahudi yetkililer Flushing Meadows'a koşup kendi davalarından yana olan bütün delegeleri topladılar ve akşama kadar kürsüyü meşgul etmeleri için yalvardılar. Arap ülkeleri temsilcileri manevranın farkına vardıklarında iş işten geçmişti. Sert protestoları sonuçsuz kaldı. Bu ani söylev maratonu karşısında toplantıya başkanlık eden ve içtenlikle Filistin'in paylaşılmasından yana olan Brezilya delegesi Osvaldo Aranha, oylamayı sonraki oturuma bırakmak zorunda kaldı. Oysa takvimdeki büyük bir rastlantı sonucu ertesi gün
Amerikalıların büyük bayramlarından Şükran Günü diye anılan Thanksgiving Day olduğu için aslında Siyonistler 48 saatten fazla zaman kazanıyorlardı. Bu hayati süre boyunca paylaştırmaya karşı olan 4 ülke, Yunanistan, Liberya, Haiti ve Filipinler inanılmaz bir baskı ve hatta tehdit dalgasıyla karşılaşacaklardı. Söz konusu ülkelerden en az ikisinin tutumunun değişmesi gerektiğine inanan Amerika Birleşik Devletleri de Siyonistlere bütün güçleriyle yardımcı oldular. New Yorklu parlamento üyesi Emanuel Keller, başkana yolladığı bir açık telgrafta Yunanistan gibi direten ülkelerin yola getirilmesini istedi. Yüksek mahkeme yargıçlarından ikisi Filipinler Başkanı'na çektikleri telgrafta paylaştırmaya karşı çıkma kararında diretirse ülkesinin milyonlarca Amerikalı dost ve taraftarını kaybedeceğini bildirdiler. 26 kongre üyesinin birlikte araya girmesi, Yahudi Ajansı'nın gece yarısı Londra'da bağlantı kurduğu Birleşik Amerika'nın önde gelen kişilerinden birinin telefonla yardım istemesi ve Washington'daki elçilerinin yakarları sonunda Filipinler Başkanı'nı Birleşmiş Milletler'deki temsilcilerine çok yüksek ulusal çıkarlar gerekçesiyle olumlu oy kullanma emrini vermeye ikna etti. Siyonist ajanlar Harlem'de Haiti temsilcisini kovalarken, Amerika'nın en büyük sanayicilerinden lastik yapımcısı Harvey Firestone, Liberya Cumhuriyeti Başkanı'nı tutumunu değiştirmeye ve Filistin'in paylaştırılması yönünde oy kullanmaya ikna edemezse, ürünlerinin boykot edilmesi tehdidiyle karşılaşıyordu. Liberya biraz da Firiestone'un malıydı. Şirketin bu ülkede kauçuk elde ettiği 400.000 hektarlık çiftlikleri vardı. Ayrıca da yeni ve çok büyük yatırımlar yapmaya hazırlanıyordu.